Yeni bir geometrik şekil keşfedildi. Geçen hafta bilim dünyası bu haberle çalkalandı. Konu aynı zamanda tasarımla da ilgili olduğu için tabii benim de ilgimi çekti ve derinlemesine araştırmaya başladım. Eğer Google'da yeni geometrik şekil ya da New Geometric Shape yazıp aratırsanız 3 aşağı 5 yukarı benzer içerikte yazılmış onlarca haber görebilirsiniz. Başlıklar çok ilgi çekici. Sizi hemen haberi okumaya teşvik ediyor. Buraya kadar her şey çok güzel. Başlıklar bizi içine çekiyor. Biz de o içine girdiğimiz şeyi okuyoruz, heyecanlanıyoruz. Peki anlıyor muyuz? Üzerinde düşünüyor muyuz? Yeni geometrik şekil. Bir şekil nasıl olur da yeni olabilir? Tüm şekiller zaten var değiller mi? Önümüzdeki hafta duyurulacak yeni model bir telefon gibi birdenbire mi ortaya çıkıveriyor bunlar da? What did you eat? You had rations for 2 weeks. You were inside for nearly 4 months. I don't remember eating. Bu Lena. Bu yaz izlediğim en tuhaf, en garip filmlerden biri olan Annihilation, Yok Oluş filminin baş karakteri. Bir biyolog. Ve bu biyolog filmde bir keşif gezisine çıkıyor. What happened to Josie Radek? Saydığı isimler keşif ekibindeki diğer kişiler. I don't know. What about Shepard? Thorson? Antropoloji, psikoloji gibi farklı bilim dallarında çalışıyorlar. Dead. Bugün sizlere bahsedeceğim keşfin yapılması da böyle farklı disiplinlerde çalışan bilim insanlarının bir araya gelerek çalışması sonucunda ortaya çıkmış. Yani bu bilim insanları da gerçek dünyada bir araya gelerek sanal bir keşif yolculuğuna çıkmışlar. Ve bu yolculuğun sonunda yeni bir geometrik şekil keşfetmişler. Yeni bulunan bu şeklin adı scutoid. Küp ya da küre gibi 3 boyutlu bir şekil ama daha çok yamultulmuş bir prizmaya benziyor. Onu keşfeden ekipten biyofizikçi Javier Buqueta ise onu daha çok fermuarlı bir prizma olarak tanımlamayı tercih ediyor. Valla şekli siz de görüyorsunuz. Acaba siz keşfetseydiniz bu şekli nasıl tanımlardınız? Onu da yorumlar bölümüne yazın bakalım. Adı her ne olursa olsun. Sonuçta bizim için yeni olan bu şekil aslında doğada her zaman hemen hemen her yerde vardı. Özellikle de canlıların içinde. Evet, hepimizin içinde bu şekil var. Hepimiz scutoidiz. This is a cell. Like all cells, it is born from an existing cell. And by extension, all cells were ultimately born from one cell. Sufi'cim. Sufi. Şu oyuncağı getirsene. Sufi. Şu oyuncağını getir de uygulamalı olarak göstereyim şimdi. Mıknatıslı oyuncağın vardı ya. Tamam, çabuk. Film bitiyor, çabuk. Getir. Hah, mıknatıslıyı getirdin değil mi? Ne? Mıknatıslıyı mı getirdin? Evet. Tamam. Şimdi bununla yeni keşfedilen bir geometrik keşfi açıklayacağım da. Şöyle bir oyuncak gördünüz değil mi? Sophie'nin çok sevdiği bir oyuncak değil mi bu? Mıknatıslarla şekiller yapıyoruz. Şimdi bununla bir beşgen yapacağım önce. Dur baba. Evet, işte aynen böyle çalışıyor. Mekanizması çok kolay. Evet, işte bir beşgen. Şimdi bir beşgen daha yapalım. İki beşgen. Bu iki beşgeni birleştirirsek ne elde ederiz? Beşgen prizma, öyle değil mi? İşte size bir beşgen prizma. Şimdi bunun bir çadır olduğunu hayal edin ve bu çadırın köşelerinden bir tanesinde de fermuar olsun. Bu fermuarı üstten aşağıya doğru, ortalara doğru açıyorsunuz. Nasıl bir şekil ortaya çıkar? Ayrıca fermuarlı prizma lakabının nereden geldiğini anladınız değil mi? Evet, işte sonuçta oluşan şekil, biraz zor tutuyorum elimde ama üstte altıgen, altta beşgen ve bir köşesinde de üçgen olan garip bir şekil oldu. Scutoid bu.
Böyle bakınca çok kolay bir şekilmiş gibi gözüküyor. Bunca zamandır biz böyle bir şekli nasıl keşfedemedik gibi düşünüyorsunuz ama aslında o kadar da basit bir şekil değil. Bakın prizmanın her yüzeyi birbirine eşittir. Ancak bunun iki yüzeyi çok garip bir şekilde. Hatta bunu modelleyip de 3 boyutlu bir yazıcıdan bastırmaya çalışınca çok daha iyi anlıyorsunuz. Bazı yüzeyler dümdüz değil, eğimli. İş asıl ne zaman karmaşıklaşmaya başlıyor biliyor musunuz? Bunlardan birkaç tane yapıp birleştirmeye çalıştığınızda. Aslında altıgenleri ve beşgenleri birleştirme konusuna çok aşinayız. Sufi, senden bir oyuncak daha rica ediyorum. Biliyorsun ne olduğunu? Evet. Bir beşgenin etrafına 5 altıgen koyarsanız tanıdık bir şekil ortaya çıkmaya başlar. Teşekkür ederim. İşte bu şekil. İşte altıgenler ve beşgen. Aslında siyah beyaz olan klasik toplardan olsa daha iyi olurdu ama evet, bu renkli topun üzerinde de anlayabiliyoruz. Beşgeni gösterebilir misin sen de bana? Buradaki beşgen. Ve onun etrafında da altıgen var. Bir topta toplam 12 beşgen ve 20 tane altıgen var. Biz buna futbol topu diyoruz ama matematikçiler buna Goldberg polihedronu adını veriyorlar. Yani bir dahaki sefere halı saha maçı yaparken arkadaşınıza "Hadi kardeşim Goldberg polihedronunu atsana ya, burada bekleye bekleye ağaç olduk" falan diye bağırabilirsiniz. Sonuçta gördüğünüz gibi top da yuvarlak değildir. Daha önce yaptığım "Dünya yuvarlak değildir" videosunda onun neden yuvarlak olmadığını açıklamıştım. İşte futbol topunun şekli Goldberg polihedronu, tam olarak kesik ikosahedron, dünyanın şekli geoid ve bilim insanlarının daha geçen hafta keşfettikleri bu garip şeklin adı da skutoid. Dünyayı ve futbol topunu anladık da bu skutoid şeklini çevremizde, etrafta nerede görebiliriz? Evet, güzel soru. İşte bu soru sayesinde biz de şimdi matematikten, geometriden biyolojiye geçiş yapıyoruz. Çünkü skutoidler içimizde. Hatta gözümüzün önünde, derimizin içinde, daha bilimsel konuşmak gerekirse epitel doku hücrelerinin şekli skutoid. Biyologlar bu hücreleri hayatlarında ilk kez görmediler tabii ki. Her ne kadar daha önceden de bol bol görmüş olsalar da şeklini bir türlü anlayamadılar. Mikroskop altında incelediklerinde önce bu şekillerin bir prizma olduğunu zannettiler. Fakat daha sonra bu hücrelerin çok ilginç şekillerde bir araya geldiklerini görünce bu düşünceden vazgeçtiler. Sonra onların prizma değil de belki bir frustum şeklinde olduklarını hayal ettiler. Frustum dediğimiz şey de tepesi kesik bir piramit olarak hayal edebilirsiniz. Fakat bu hücreler bazen öyle bir şekilde bir araya gelip böyle sıkı, birbirine kenetlenmiş bir doku olarak gözlemleniyordu ki bunun açıklaması frustum şekli de olamazdı. İşte ne prizma ne de frustum gibi bilinen geometrik şekillerin bu garip doku yapılanmasını açıklayamaması üzerine çaresiz kalan bir grup biyolog Luis Escudero öncülüğünde, bakın bu isim önemli, özellikle vurguluyorum, daha sonra açıklayacağım önemini. Luis Escudero öncülüğünde matematikçilerden yardım istemişler. İşte matematikçiler de bu problemi soyut bir şekilde çözmeye karar verip bir takım noktalarla modellemeler yaparak bu garip şekli keşfetmişler. Olsa olsa böyle bir şekil bir araya gelerek böyle bir sıkı doku oluşturabilirler demişler. Tekrar biyologlara işi paslamışlar. Onlar da bir takım sinekler ve böcekler üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda gerçekten de bu hücrelerin şeklinin bu olduğunu keşfetmişler. Şimdi böcek deyince geçen hafta basında çıkan haberlerde zaten skutoid isminin kın kanatlı böceklerin kabuklarındaki çok özgün bir şekilden esinlenilerek ona Scutellum şekli deniyormuş. Skutoid adını verdikleri yazıyordu. Ama bu şeklin modellenmesi aşamasında çalışan İspanyol matematikçilerden birinin yaptığı son dakika flash haber açıklamasında işin aslında daha derin bir anlamı, gizemli bir anlamı olduğu ortaya çıktı. Bence daha çok komik bir anlamı oldu. The biologist leader of the project is called Escudero. Hani biyologlardan oluşan ekibin başındaki kişinin adının Luis Escudero olduğunu söylemiştim ya. Translated to Latin is scutum. So from scutum, as a joke, we start to call it scutoid.
later we cannot think another name but for our shape, but scutoid. Özetle keşfettiği yıldıza kendi ismini veren astronomlara özenen bu biyolog da keşfettiği hücrenin şekline kendi ismini bir yerlerden bir şekilde vereyim diye düşünmüş olmalı. Tabii işin magazin kısmı böyle. Düşündüren kısımları ise çok daha fazla. Bizler 21. yüzyılda yaşayan insanlar olarak bir yandan algoritmalar diyoruz, yapay zeka yapıyoruz, yapay organlar geliştirip bunu nakledip hastalıklara çare bulmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan elimizin ucundaki, derinin içindeki hücrelerin şeklini daha yeni keşfediyoruz. Bunu yeni keşfediyorsak biz bu tür dokuları nasıl üreteceğiz? Prizma şeklinde hücrelerle yapsak herhalde bunlar bir araya geldiğinde dağılıp giderlerdi. Çünkü bu yeni keşfettiğimiz şeklin en önemli özelliği bir araya geldiğinde çok sıkı ve ama aynı zamanda esnek bir doku oluşturabilmesi. Şimdi Annihilation filmindeki baş karakterimiz Lennon'un da vurguladığı gibi tüm hücreler var olan tek bir hücreden doğduğuna göre scutoid gibi karmaşık şekilli bir hücre nasıl ortaya çıktı? About 4 billion years ago, one became two, two became four, then 8, 16, 32. The rhythm of the dividing pair, which becomes the structure of every microbe, blade of grass, sea creature, land creature, and human, the structure of everything that lives and everything that dies. Yaşayan ve ölen her şeyin yapısında bulunan hücreleri ve onların şekillerini keşfetmek nispeten kolay. Onlara isim vermek çok daha kolay. Ama onları anlamak, doğayı anlamak çok zor.